Merhabalar, ben Çelebi. Sizi bu hafta benim için özel bir yere götürüyorum. Bu yer annemin köyü, benim çocukluğumun geçtiği yer. Daha doğrusu her yaz orada toplanıyorduk. Teyzemler yurt dışında oturduğu için sadece yazları görüşebiliyorduk. Onlarla beraber her yaz köyde toplanırdık. Çocukluğum, daha doğrusu çocukluğumun bütün yazları orada geçti. Köylerin en çok sevdiğim yanı böyle her tarafının yeşillik olması, ağaçlık olması. Hiç kimse birbirini rahatsız etmiyor. Baksanıza her taraf yeşillik. Evler birbirinden ayrı. Gürültü yok. Bence çok huzurlu. Tamam biraz tezek kokusu var ama o da olacak da orası köy yeri. Size biraz bilgi vereyim. Gittiğimiz yer rahmetli anneannemin evi. 2013'ten beri kullanılmıyor. Gitsek bile birkaç saatte işimizi halledip geri dönüyoruz. Kaldığımız çok nadirdir. En fazla 1 veya 2 gün. Aslında çocukluğum orada geçtiği için sürekli orada kalmak istiyorum. Her yaz gitmek istiyorum ama bizimkilere kabul ettiremiyorum. Sürekli bir köye karşı özlemim var. Çünkü oradaki samimiyet, huzur şehirlerdeki gibi değil. Belki oraya gitsem çok daha kafam rahat edecek. Depresyonuma da iyi gelir diye düşünüyorum ama dediğim gibi bizimkilere kabul ettiremiyorum. 2013 yılından beri kullanmadığı için, daha doğrusu kullanılmadığı için ev çok tozlu. İyi bir temizlikten geçmesi gerekiyor. Ayrıyeten 2 katlı bizimkiler orada kalmamı kabul etmiyorlar tek başıma. Çünkü sağında veya solunda herhangi bir ev yok, sadece karşıda var. Peki neden mezarlıktayız? Anneannem dedem yıllar önce vefat etti. Köye gittiğimiz zaman babam mezarlık ziyaretinde bulunmayı teklif edince mezarlığa geldik. Baksanıza mezarlık bile ne kadar güzel ve huzurlu. Aslında feyz almamız lazım ama Allah işte hemen unutturuyor. Evet, evimize geldik. Bu bahçemiz. Bugün bu portakallar toplanacak. Karşı taraftaki duvarımız yıkıldığı için böyle bir şey yaptılar bizimkiler. Eskiden tam şurada ahır vardı. Ahırın tuvaleti. Hava müthiş.
Burası benim en çok beğendiğim oda. Burada rahmetli anneannemle dedem kalıyordu bu odada. Size bir şey göstermek istiyorum. Ta 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 ta. Burası yüklük. Hepinizin bildiği gibi, daha doğrusu eskilerin bildiği gibi. Ama tabii artık pek bir şey yok. Şuradan küçükken ödüm patlardı. İçinde ne var diye merak ederdim. İçinden yılanla akrep çıkar diye de bakamazdım. Ahşap masalar. Şunda gözüm var. İleride evlenirsem veya farklı bir eve çıkarsam bunu kesinlikle götüreceğim. Dedemin tahta böyle küçük, çok küçük bir şeysi vardı, sehpası vardı. Onu atmış bizimkiler. Çok üzülmüştüm. Eskiden saklambaç oynarken buraları kullanıyorduk. Tekrar bir yüklük. Sandıklar. Tahta kapılar. Şunu biz yapmıştık. Tabii klasik bir oturma odası. Tabii bu yenilenmiş hali. Eskiden buralarda tahta divanlar vardı. Demir pencereler. Olmazsa olmaz. Kuzine soba. Tabii yıllardır kullanılmadığı için meşhur taşımız. Bunu ben yaptım özellikle. Anneannemin öldüğü gündü bugün. Bu mutfakta 2013'ten beri kullanılmıyor. Çünkü evin sahipleri ölünce ruhu da ölüyor. Bizim bu parkta çocukluğumuz geçti. Şu ağaç kocaman olmuş. Şurası okuldu. Hay be. Bu salıncaklara otururduk. Sanki uçağa binmiş gibi. Nereye gitmek istiyorsun? Mesela Tokyo'ya gitmek istiyorum diyorsun. Uçak hazır kalkıyor, hazır ol diyorlardı. Sonra sallamaya başlıyorlardı. Şu kaydıraktan da az kaymadık. Demirlerde sallanırken başlarda ben zorlanıyordum, hatta korkuyordum demirlerde sallanmaya. Ama buradaki mahalledeki çocukların sayesinde ben de öğrenmiştim. Bir gün
Anneannemin halılarını temizleyeceğiz diye köpürttük. Annemler bunu misafirlikten geldikten sonra fark etti. Sevmesin onu yapan. Buraya kaçtık, buraya sığınmıştık. Hatta kuzenimle planlar kurduk. Burada kalırız artık diye, çocukluk haklı. Geri dönüş vakti geldi de çattı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.